Hepinize Hindistan'ın en kaotik şehirlerinden biri olan Varanasi'den selamlar. yani dün geldik Varanasi'ye ama gerçekten her taraf inanılmaz gürültülü, keşmekeş. Trafik felaket. Hindistan'da birçok şehirde bulunduk. Yani zaten bu gibi tiplerle uğraşmak inanılmaz yorucu. Varanasi'de de bunları çok görüyorsunuz, çok maruz kalıyorsunuz böyle şeylere. Varanasi'de ikinci günümüz. Önce Ganj Nehri'nin kenarına gideceğiz. Orada bir şeyler var. Sonra bu ölülerin yakıldığı yerlere gideceğiz. Sokakları gezeceğiz. Dolu dolu bir gün, dolu dolu bir video bizi bekliyor desek. Ben çok heyecanlıyım. Yani bu Varanasi'ye gelmek çok maliyetli. Yani Hindistan'ın diğer turistik yerlerine uzak. Uçak biletleri pahalı, gitmesi dönmesi. Yani videonun sonlarında buna değiniriz ama sadece uçak biletleri $400 tutuyor. Hindistan'da iç hat. Yani çok pahalı. Bunları da yine hem ayrı bir Hindistan rehber videosunda anlatırız hem de ara ara böyle değiniriz. Ama şunu yine gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Yani Hindistan'daki 17. günümüz, en ufak bir güvenlik tehlikesi yaşamadık. Öyle bir endişeye düşmedik. Buralara gelirken hep bizi çok uyardılar. Aman şöyle kötü, aman böyle kötü. Hijyen konusu apayrı. Ona değinmiyorum. Ama güvenlikle ilgili aklınızda öyle büyük soru işaretleri olmasın. Önce Assi-Ghat'a gideceğiz. Bu Assi-Ghat Ganj Nehri'nin kenarında. Sabahları orada yoga yapılıyor. Yoga ritüelleri oluyor. Ama gün doğumunu orada karşılamak gerekiyor. Biz sabah oraya gider miyiz? Daha ona karar veremedik. Ghat dedikleri şey de bu Ganj Nehri'ne inen merdivenlere Ghat diyorlar. Farklı farklı yerlerde farklı Ghat'lar var. Kimisi çok popüler, kimisi sıradan. Bugün elden geldikçe çoğunu görmeye çalışacağız. Mart 2026'dayız. Şu an hava sıcaklığı 40 derece. Güneş altında gerçekten inanılmaz yakıyor. Ama nem yok. Nem oranı da %19. Şimdi bu insanlar dönüp bakıyor ya, geneli meraktan bakıyor. Hani böyle bir taciz, rahatsızlık verme gibi algılamıyoruz. Öyle çok hissetmedik. Çok nadir bir iki yerlerde öyle kötü bakışlarla karşılaştık diyebiliriz. Doğru mu canım? Doğru aşkım, katılıyorum. Şimdi Varanasi Hindistan'ın en eski şehirlerinden biri. En eski yerleşim yerlerinden biri. Ta 3000 yıl öncesine kadar dayanıyor. Bu şehir Hindular için çok önemli. Kutsal şehir. Yani bizde nasıl hacca, Mekke'ye gitmek varsa onlarda da buraya gelmek gibi diyebiliriz. Şehirle ilgili anlatacak çok şey var. Sokaklarda inek görüyorsunuz ama onlar genelde sahipsiz. Ama keçi bakıyorlar, keçileri var. Bakın bu başıboş ineklerden biri. Bakın başka bir inek daha. Bu evlerinin önüne böyle yiyecek bir şeyler atıyorlar. Meyve kabukları ya da yemek artıkları. Bu hayvanlar da onları yiyor. Dur bakalım gidecek mi oraya? Heh. Resmen canlı örnek oldu. Ama tabii bu kadar çok inek, sokak hayvanı olunca buralarda köpek de var, maymun da var. Yani yolda bastığınız yere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ne demek istediğimi anladınız? Şimdi burası onlar için kutsal bir şehir. Çok da bir yorum yapmak istemiyorum ama öyle yani. Mesela yine köşe başlarında böyle küçük ibadet noktaları var. Bazen buralara çiçek bırakıyorlar, bazen yiyecek bırakıyorlar. Bunların
büyükleri de oluyor. Mesela yayanın hiçbir şekilde bir hakkı önceliği yok. Üstünden ezip geçerler seni. Şu beyazlar hamam böceği gelmesin diye. Asigat burası. Muhtemelen sabah burada yoga yapıyorlar. Şunların üzerinde de işte güneşi karşılıyorlar. Burası Varanasi'nin en popüler noktalarından biri. Şimdi dün paylaştığımız Varanasi'ye ilk geldiğimiz günün videosunu izlediyseniz bir seremoni göstermiştik akşam. O burada yapılmadı ama burada da aynısı yapılıyor. Buradaki sadece bir tık daha küçük. Varanasi için olmazsa olmazlardan. Bizi çok etkilemedi ama turistlerin görmesi gerektiği şeylerden biri. Yani genelde yerel turist var. Yabancı turist çok az görüyoruz. Ganj Nehri Hindular için bir tanrıça. Yani nehir onlar için o kadar önemli. Bu nehirde yıkanıyorlar. Nehrin suyunu içiyorlar. Şimdi onları da göstereceğiz. Ölüleri bu kenarlarda yakıp küllerini, kalan kemikleri bazen bedeni tamamen bütünüyle birlikte nehre bırakıyorlar. Bakın yine aynı şekilde 7 tane rahip akşam buraya geliyor. O dünkü gösteriyi yapıyor. Ama bu artık yani bizim araştırmalarımızda da hep öyle yazmış insanlar. Turistik bir gösteri haline gelmiş ama yabancı turistler için değil. Yani yerel turistler için de. Onlar eşlik ediyorlar. Bir ilahi söylüyorlar hep beraber. Yani onlar için etkileyici bir şey gibi görünüyor ama bize maalesef biraz okul merasimi gibi geldi. Hani yanlış anlamayın. Küçümsemiyoruz kesinlikle, saygı duyuyoruz. Ama hani bir düşüncemiz de böyle. Asigat. Böyle nehir kenarından itibaren yürüyerek gezeceğiz. Ganj Nehri'nde yıkanmak da onlar için hani kutsal bir şey. Günahlarından arındıklarını düşünüyorlar burada yıkanıp. Ya Varanasi'ye tabii trenle de gelebilirsiniz. Yol uzun sürüyor. Düşük sınıfla gelirseniz tabii daha ekonomik ama anladığımız şu, Hindistan'daki yani kas sistemine göre eğer alt sınıftaysanız çok paranız yok, buralara gelmek o gibi insanlar için çok çok zor. Mesela amca muhtemelen artık süt kovası mı diyelim onlara, süt bidonu mu diyelim onları yıkıyor. Çünkü onlardan süt satıldığını gördük. Lassi vesaire yapılıyor olabilir. Burada yıkıyor. Akşamda sokakta belki de satıyor. Şimdi bu kayıklarla, teknelerle böyle bir gruba dahil olup da yolculuk yapabiliyorsunuz.
bir noktadan başka bir noktaya. Ya da gün doğumu, gün batımında isterseniz özel olarak bir tanesini kiralayıp bir saatliğine istediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. Biz de birini yapacağız. Muhtemelen bu akşam olur. Bakın onlar kiralamış mesela. Bakın abi de burada balık tutuyor. Ama turist yok. Biz buna biraz şaşırdık ya. Şimdi buralarda böyle setler olduğuna göre bazı zamanlarda bu nehir suyu herhalde yükseliyor olabilir. Şu görünen kumlar kesin su altında kalıyordur da. Şimdi durumu öğrendik. Muson döneminde Haziran ve Eylül arasında yani bu nehir inanılmaz taşıyormuş. Basamakların hepsi su altında kalıyormuş. Hindu inancında o nehrin taştığı dönemler daha da kutsal kabul ediliyormuş. Bazı Hindular sadece o dönem nehire gelip yıkanmayı tercih ediyormuş. Tabii anlıyorsun, gençler sanki öyle eğlencesine giriyor gibi ama arada tek tük yaşlılar gerçekten ibadet için, o inandığı günahlarından arınmak için girdiğini tahmin ediyoruz. Maymunlar da kendilerini göstermeye başladı. Şu sağdaki baraka gibi yerde artık onlara ne denir bilmiyorum. Bayağı çırılçıplak insanlar var. Kimisi vücutlarını boyamış. İşte çağırıyorlar seni, hadi falına bakalım, geleceğini söyleyelim gibisinden bir şeyler söylüyorlar. Ama tamamen çırılçıplak. Çırılçıplak insan görebilirsiniz. Böyle kenarda oturuyor. Tabii videolarını çekmedim özellikle. Fotoğrafını da çekmek istemedim onun. Gerek yok. Ama çok şey gelmiyor öyle şeyler. Sanki biraz, çünkü önünde hemen selam versen hemen çağırıyor. Para istiyor bir şeyler söylemek için. Biraz ticarete dökülmüş gibi fazlasıyla. Yan tarafımızda da bayağı çıplak yaşlı bir teyze var. Şu çadırların içinde işte genelde o hem çıplak olanlar hem hippie gibi olanlar, saçları rastalı, kendilerini tamamen salmışlar. Onlara sadhu deniyor. Kendilerini tamamen dine adamış kişiler olarak biliyoruz. Tabii peşin hüküm vermek istemiyorum ama neyse, yorumumuzu sonra yapalım. Bir kişi hani kendisini sadhu olarak tanımlayınca bütün ailesinden ayrılıyor. Dünyevi her şeyden vazgeçiyor, paradan, puldan. Amacı buraya gelip burada ölüp moksha'ya ulaşmak. Bütün amaçları bu. Moksha ne? Şimdi Hindular reenkarnasyona inanıyor. Öldükten sonra herhangi bir canlıda tekrar dirileceğine inanıyorlar. Bu bir köpek de olabilir, insan da olabilir, maymun da olabilir, bir bitki de olabilir. Ama bu sadhular işte bu hayallerini gerçekleştirirse, düşündüklerine ulaşırlarsa o moksha'ya ulaşmış oluyorlar ve bu döngüden çıkıyorlar. Tekrar dünyaya gelmiyorlar. Şimdi bu bizim çıplak gördüğümüz insanlar da sadhuların böyle en ekstrem olanları. Soğuğa karşı da dayanıklı oluyorlarmış. Bakın burada da ölü yakmak için odunlar dizilmiş. Şimdi ölü yakma ile ilgili daha detaylı bilgiyi tam asıl yerine gidince vereceğiz. Hemen nehrin yanında bir Hint tapınağı. Nepal'deki bir tapınağın kopyasıymış. Burada da insanlar yine nehre girmek için hazırlanıyorlar.
Kimisinin saçları tamamen tıraşlı. Sadular genelde bu gibi yerlerde duruyor. Bir öyle görüyoruz. Şimdi bakın, bu kafeste kuşlar var. Pakistan'da bir benzerini görmüştüm. Para veriyorsunuz. Verdiğiniz para kadar kuşları özgürlüklerine salıyorlar. Şimdi ben bunu paylaşmıştım hem sosyal medyada hem YouTube'da. Sen onu yaptıkça bu kuşları yakalayan kişi tekrar yakalayacak demişti. Bir yandan da doğru diyorlar. Ama işte insan görünce onları böyle özgürlüğüne bırakmak istiyor. Bu arada mesela neredeyse biz bu Ganj'ın böyle hareketli yerlerinden yürümeye başladık. 1-1,5 saattir yürüyoruz. Bahaneyle bütün bu kıyıyı yürüyerek görmüş olacağız. Allah'tan gölgede kalıyor bu taraf, rahat rahat yürüyoruz. Güneşli olsa iş çok kötüydü. Böyle alınacak güzel el sanatı bir şey olsa alacağız ama yok. Thank you. Varanasi'de ölüm evleri var. Artık ölüme çok yaklaşmış kişiler buraya gelip oradaki hani otel odası gibi yerlerde ölümü bekliyorlar. Eğer 15 gün içinde ölmezlerse oradan çıkıyorlar, yerine arkadan gelen geliyor. Ve onlar öldükten sonra buralarda yakılıp külleri Ganj'a bırakılıyor. Ve bu şekilde o döngüden çıktıklarına inanıyorlar. Ya da çıkacaklarına. Vallahi bayağı iyi yürüdük. Bu ölülerin yakıldığı en büyük yere, Manikarnika'ya kadar yürüyerek gidiyoruz. Normalde yürüyemeyiz diyorduk ama buradan bayağı keyifli yürüdük. Böyle tekneyle de bir uçtan bir uca çok rahat gidebiliyorsunuz. Şimdi yürüdüğümüz yol boyunca böyle kenarlarda turuncu giymiş kişilerin oturduğunu, uyuduğunu, hani hiçbir şey yapmadan beklediklerini gördük. Onlar da yine sadular gibi bir anlamda meditasyon yapıp beyni boşaltıyorlarmış. Yaptıkları başka hiçbir şey yok, iş yok. Nasıl geçiniyor derseniz işte halktan, turistlerden aldıkları küçük bahşiş, küçük paralarla geçiniyorlarmış. Nehrin karşısında da küçük barınaklar var. Dün akşam töreni, ayini izlediğimiz yer buraydı. 7 tane rahip buralara geliyor. Ellerinde mum, ateş ya da tütsülerle tören ayin yapıyor. Şuradaki kafelerden de izleyebiliyorsunuz. Biz de oralardan izledik. Şimdiden insanlar yerlerini almışlar. Kafeler dahil hepsi ücretli buraların.
Yani bizde tabii çok bir şey ifade etmedi ama Hindular, yereller yani gerçekten kendilerinden geçiyorlar o ayin sırasında. Bayağı hani eğleniyorlar demeyeyim de bayağı katılıyorlar. Çünkü burada yaşayan insanlar değil, gördüklerimizin belki de tamamı hep Hindistan'ın farklı şehirlerinden gelen kişiler, yereller. Şimdi Hindistan'da olduğumuz sürece bizim gördüğümüz şey şu, iyi kötü yerellerle de biraz sohbet etme fırsatımız oldu. Halk fakirleştikçe dini inancı artıyor gibi anlıyoruz. Mesela eğer çok fakirseniz, en fakiriyseniz sizi burada yakmıyorlar. Yakmadan nehre bırakıyorlar. Sebebi yakmak da parayla. Onun da sınıf sınıf kategorisi var. Hemen yanmak istiyorsan çok fazla para veriyorsun. Sandal ağacı. Sandal eğer bambularla yanmak istiyorsan biraz daha uzun sürüyor. O zaman biraz daha ucuza yanıyorsun. Ama en fakirsen paran yok zaten. Seni hiç yakmıyorlar o zaman. O da sen en masumu, günahsızı oluyormuşsun en fakir olduğu için. Cem Yılmaz'ın bu konuyla ilgili esprisi, görüşü vardı. Onu ben tekrarlamayayım. Bilen bilir. Aslında lafı şuna getiriyorlar. Yani sen çok fakirsen aslında şanslısın. Yani günahsızsın. Direkt muhtemelen cennete gideceksin. O döngüden çıkıyorsun. Tekrar reenkarne olmayacaksın. Bizim anladığımız o. Fakirlik bayağı güzel bir şeymiş. Maalesef. Çok böyle detaylı yorum yapıp yani Hindu arkadaşlar da izleyebilir. Çok onun için derine inmek istemiyorum ama siz demek istediğimizi anlamışsınızdır diye umuyoruz. Sanırız ki önemli biri. Şimdi yanımızda geçen birine sorduk. Önemli bir din adamıymış. Adı Ravi Shankar. Çok spiritüel biriymiş. Hani Google'dan da baktık sonra meditasyon alanında adam çok ünlüymüş. Kendine has bir nefes tekniği varmış. Şu an 150'ye yakın ülkede bu meditasyonlarda kullanılıyormuş. Biz gezmemize devam edelim. Yaklaştık ya. Yalnız şuradan dumanlar çıkıyor. Yakma törenlerine sanki yaklaştık gibi. Odunlardan Manikarnika Ghat'a yaklaştığımızı anlıyoruz. Şimdi burada da bir inşaat çalışması var maalesef. Manikarnika Ghat bu gördüğünüz yer. Ama içeri giremiyoruz, yasak. Ratneshvar Mahadev Tapınağı. Bunun özelliği böyle Pisa Kulesi gibi yamuk ve eğik olması. Ölülerin yakıldığı yerde hemen şurada. Oraya geçemedik ama biz ne yaptık? What is your name? Vinod. Vilo. Yes, Vinod Nisad. Vinod Nisa. Nice to meet you. Let's go. Şimdi bu kaptan bizi Are you using lens? kayığıyla
kayığıyla bizi denizden o ölü yakılan yere götürecek. Evet Sanjay Bhaiya. आगे चल संभालने वाला रख। Şimdi bu teknelerle bizim bugün yürüdüğümüz yeri boydan boya böyle gezebiliyorsunuz ama इधर निकालता yani yürüyerek gezmek sanki bize daha cazip geldi. Şimdi sadece bir 20 dakika, yarım saat o ölülerin yakıldığı yere uzaktan bakacağız. Ya da kıyıdan bakacağız. Can yeleği giymeniz şart. चलो Şimdi arada videoda değindim ama Hindularda reenkarnasyona inanç var. Yani öldükten sonra başka bir canlının bedeninde tekrar dünyaya geleceğine inanıyorlar. Bu bir insan da olabiliyor, bir bitki de olabiliyor, sokaktaki köpek de olabiliyor. Ama şöyle bir inançları da var. Eğer Varanasi'ye gelip burada ölürseniz ölünüz de bu karşıda gördüğünüz yerde yakılıyor ve külleriniz de bu Ganj Nehri'ne bırakılıyor. İşte bunu yaptığınızda o reenkarnasyon döngüsünden çıkmış, kurtulmuş oluyorsunuz. Tekrar dünyaya gelmiyorsunuz. Buna da moksha deniliyor. O yüzden Hindular Varanasi'de ölmek istiyor. Burada yakılmak, küllerinin de bu Ganj Nehri'ne bırakılmasını istiyorlar. Ya bu onlar için hani bizde nasıl hac vazifesi varsa, Mekke varsa onların da Mekke'si Varanasi, buralar. Ganj Nehri. Yalnız tabii bu sadece sizin istemenizle olmuyor. Herkes burada yakılamıyor. Mesela eğer bir yılan sokması sonucu öldüyseniz ya da benzeri şekilde hayatınızı kaybettiyseniz sizi burada yakmıyorlar. Ölünüzü, bedeninizi direkt Ganj Nehri'ne bırakıyorlar. Hiç yakmadan. Aynı şekilde bebekler, hamile kadınlar, sadular ve çok fakirler de burada yakılmıyor. Onların da bedeni Ganj Nehri'ne o şekilde bırakılıyor. Yalnız yakın tarihte anladığım kadarıyla Hindistan hükümeti bunu biraz yasaklamış. Çünkü nehirde belli başlı bedenler bulunmaya başlamış. Hatta bazı durumlarda şimdi bu yakılan ateşlerin de bir kalitesi var. Eğer bak kalan kemikleri attı galiba o. Şimdi bazı durumlarda vücudun tamamı yanmıyormuş. Kalan kemikleri de o şekilde nehre atıyorlarmış. Şimdi yakım öncesinde kişiyi yıkıyorlar, saçlarını kesiyorlar ve o şekilde yakıyorlar. Bu odunların kalitesi var. Eğer kaliteli odunla güçlü bir şekilde yakılmak istiyorsanız daha pahalı. Ve son aşamada da kafatası sağlam kalıyormuş bayağı. En son onu odunla vurarak kırıyorlarmış. Şimdi bu karşıda gördüğünüz yerde hiç sönmeyen bir ateş olduğuna inanılıyor, söyleniliyor. Yaklaşık 3000 yıldır bu ateş hep yanıyormuş. Aileden biri burada yakılınca o ailedeki en büyük erkek kardeş ateşi yakarmış. Kişinin saçını da o kesiyormuş. Önce kendi saçını kesiyor, sonra işte ölü bedenin saçını kesiyormuş. Tabii bu yakmanın da bir ritüeli var. Şimdi ölü beden önce odunların üzerine konuluyor. Burada yanan ateşten bir parça alınıp ölünün önce ağzına bırakılıyormuş. O şekilde yakım başlıyor. Şimdi biz biraz önce şuralardan geldik, ara sokaklardan yürüdük ya. Ölü de oradan taşınıp buraya getiriliyormuş.
Bir bedenin tamamen yanması 2 ila 4 saat sürüyormuş. Bir beden yakımı için 300-400 kilo odun kullanılıyormuş. Hani bu da aslında bayağı çok. O yüzden burada bir yani odun mafyasının bile olduğu söyleniyor. Hani buna ben ticaret demek istemiyorum. Ama burada yakılacaksanız başka da alternatifiniz yok. Yakım ücretleri ise kabaca 30 dolardan başlıyor, 300 dolara kadar çıkıyor. Bakın bir kişiyi getiriyorlar. Önce nehirde yıkayacaklar. Kaptanımızın bütün ailesi burada yakılmış. Dedim hani bunun iyi olduğuna inanıyor musun dedim. Evet tabii ki diyor. Bakın orada 2 tane beden var. Yıkadılar ikisini de. Muhtemelen birazdan yakacaklar. Ben tabii kabaca fiyatları söyledim. Kaptanla da konuşuyoruz. Yani fix bir fiyatı da yok diyor. Eğer diyor varlıklıysa daha fazla verir diyor. Hani bağış gibi biraz da. Üçüncü geldi. In the 5 minutes, 3 bodies come here. Evet. 5 dakikada 3. ölü geldi. Every day, 2000 bodies burning here. Evet. Every day. Yes. Her gün 2000 beden burada yakılıyor diyor. And this is a miracle. Neighbor will be stopped their dead body burn. Around 2000 year. 2000 year ya. Yes, before 2000 year. Biz Continue now. okey. Biz 3000 yıl diye okuduk ama kaptan diyor ki 2000 yıldır hiç durmadan burada insanlar yakılıyor diyor. Bakın şurada yüzen şey demin attılar ama videosunu çekemedim. Yanan vücuttan son kalan kafatası. Yani biz buraya geleli bir 20 dakikayı geçmiştir. Hala orada bedenler bekliyor. Ya şu kayık çok yanaşmıştı. Niye o kadar yanaştı demiştik. Meğersem onun içinde de bir ölü beden varmış. Onu da taşıyorlar şimdi. Bu arada şurada da ve bu sağ tarafta da bu yakım alanları olacakmış ama şu an inşaat halinde gördüğünüz gibi. Bizim anladığımız, okuduğumuz Hindistan'da ölüm böyle yasla karşılanmıyor. Öyle hani etrafta ağlayanları görmedik. Yalnız geldiğimizden itibaren bayağı kalabalıklaştı orası. Yine bir tanesini aldılar, yukarı götürüyorlar. Arkalarda da o bedenler yanıyor. Yalnız önümüzde yanıyor. Biz arkadan da dolandık. Herhangi öyle bir abartı koku biz hiç almadık. Çok kötü kokuyor, insanlar kusuyor falan diyenler olmuştu ama biz yani öyle bir şey almadık hiç. Ateş kokuyor. Sadece ateş, köz kokuyor. Bakın inekler de geldi oraya. Ölülerin üzerinde taze çiçekler olduğu için inekler onları yemek için buraya geliyor. Arada köpekler de gelebiliyormuş. Onlar da kalan parçaları, beden parçalarını yiyebiliyormuş. Bakın tam ekranın ortasındaki yere ateşi hazırlıyorlar. Now it's going to fire. Yes. Ufaktan duman çıkmaya başladı. Kaptan da onu söylüyor. Bu rahip ölünün üstüne bir şey döküyor, o sade yağ. Hani daha iyi yansın diye.
Odunların altına onu bıraktı. Ayakları görünüyor zaten. ...2 ila 4 saatte o yanacak ve külleri artık... ...bu gördüğünüz nehre bırakılacak. Bakın oraya... ...beyaz... ...kefen gibi bir şeyle sarılı... ...onu da yine ateşin... ...odunların üstüne bıraktılar. Yaklaşık 30-40 dakikadır buradayız. Gördüklerimiz... ...yani bayağı ilginçti. Bu ölü yakma alanına kadınların girmesi yasak. O yüzden sadece erkekler var. Bunun birkaç sebebi var. Kadınlar daha duygusal olduğu için hani ölünün yanında yanarken ağlayabilir diye, ama buralarda ağlamak yasak. Ya da ağlamak iyi karşılanmıyor, öyle söyleyelim. Şimdi tabii çok yaklaşamıyorsun aslında o alana, ama kayıkla denizden gidince kısmen bayağı yaklaştık. Bütün detayları iyi kötü gördük. Tabii değişik bir deneyim. Gelmeden önce biraz tabii araştırmıştık. Ne göreceğimizi biliyorduk. O yönden bize çok sürpriz olmadı. Bana sürpriz olan şey, bir koku yok. Evet, o gerçekten ilginç. Yani biz oradayken bile kaç olaya şahit olduk. Kaç Evet. bedenin yanmasına. Sürekli ama yanıyor zaten. Evet. Yani biz Böyle hemen bir koku yok. bizim o 30-40 metre solumuzda kalıyor şu an, ama öyle bir koku yok. Hinduların %90'ı buna inanıyormuş. Bizim kaptan öyle söyledi. Yani gelip burada ölmeyi ve burada yakılıp küllerinin de Gaj Nehri'ne bırakılmasını istiyorlarmış. Böyle onlar için daha iyi olacağını düşünüyorlarmış. Şimdi tekneler çok fazla hareketli. Bunun sebebi, gün batımını nehirden izlemek için yerli ve yabancı turistler teknelere geçiyor. Ve dün bizim izlediğimiz o Ganga Arati törenlerini izlemek için de yine kıyıya yaklaşıp o törenlere katılıyorlar. Bunun bir benzerini gün doğumu için de yapıyorlar. Varanasi'ye gelmesi gerçekten hem maliyetli hem de zaman alıyor. Biz burada 2 gece kalıyoruz ama gerçekten Hindistan'da en çok para harcadığımız yer bu Varanasi oldu. Sivriler var da. Evet, etrafta sivri çok. Uçak bileti git gel çok maliyetli. Düzgün bir otel de maliyetli. Ama tabii bu tecrübeyi ömürde bir kere görürsün herhalde. Kesinlikle. Yarın bir tam günümüz daha var Varanasi'de. Yavaş yavaş Hindistan gezimiz bitiyor. İlk 2 hafta çok böyle yorulmadan dolu dolu geçti. Keyifli. Ama sonra bizi Hindistan yormaya başladı. Çünkü her gün çık, full tempo gez, yiyecek yer ara, yemek ara, düzgün yemek ara. Bu insanı bir yerden sonra zorluyor. Ve kaosun içine Ve gir. kaosun içinde artık yavaş yavaş eve dönmeyi böyle iple çekiyoruz. Burası da psikolojik olarak birazcık Evet, yordu. evet, farklı bir yer yani. Bunun alternatifi, ben o kadar yer gördüm. Böyle bir manzarayı hiç görmedim yani. Yani ölüme bakış açıları değişik. Evet. Onu garipsedim. Bizim gibi değil. İnanışları çok farklı yani. Yani o yakan adam ilk ateşi vermeden önce gayet gülümsüyor. Evet. Etrafla şakalaşıyor falan. Sivriler Çok bacağımı fazla ısırdı. sivri var benim. Benim de kolum ısırdı. Biz videoyu burada kapatalım bence. Hadi sonraki videoda görüşmek üzere.